Herkese merhabalar. Bugün sizlere elimde bulunan depolama araçlarını, medyalarını tanıtmaya çalışacağım. İsterseniz gelin hep beraber onlara yakından bakalım. 80 öncesinde müzik dendiğinde akla gelen plakla başlayalım. Görmüş olduğunuz bu plak bir long play. 80'ler ve 90'lara doğru ilerlersek karşımıza müziğin kasetlerde sunulduğu çıkıyor. Hatta gösteriler bile kasetteymiş. Ben gördüğümde şaşırmıştım. Çünkü MP3 kaydından ilk defa Cem Yılmaz gösterisi dinlemiştim. Muhtemelen de buradan çekilmiş olabilir onlar. Müzik değil ancak dikte cihazlarında ses kaydı için kullanılan şöyle mikro kasetlerimiz var. 60 dakika sanıyorum süreyle ses kaydı yapılabilen şeyler bunlar. Video tarafına geçelim. Betamax bir zamanlar VHS'ye yenilen, VHS formatına yenilen video kayıt formatı. Kimimizin evinde bundan vardı. Daha doğrusu bunun oynatıcısı vardı. Ve daha yaygın olan VHS formatı. Bunlar tape kullanan kayıt formatları. Gördüğünüz gibi şuradan çentiğine bastırınca açılan bir ve teybinin görünen bir şey var. Bunlar değişik kaplarda olabiliyorlar. Şöyle kaplarda da olabiliyorlar. Şu şekilde kaplarda da olabiliyorlar. Ve yine boş olarak satılan, bizim evlerde kayıt yapmak için kullandığımız yine video kasetler. Ve şöyle. Bunları da kenara koyayım. Video kameralarımızın yoldaşı video kayıt medyaları, yine bunlar da tape şeklinde. Hi8 Mini DV, genelde düğün kasetleri, sünnet kasetleri olarak tüketilen yine Hi8 bir tane daha. Şu şekilde boş kaset medya. Arşiv amaçlı, ses kaydı arşivi amaçlı. Biraz teknoloji ilerleyince tabi CD'ye geçiyoruz. Artık CD medyasından müziklerimizi dinlemeye başlıyoruz. Bilgisayarda medya kullanımına geldiğimizde de tabii ki hepimizin vazgeçilmezi disketlere ilk bir göz atmak lazım. Muhtemelen çoğumuzun ilk ya da ikinci sırada kullandığı medyalardan bir tanesi de 525 disklerdi. Şöyle göreceğiniz gibi. Bu disketler. Bunlara flippy disk de deniyordu. Çünkü bunları çevirmemiz gerekiyordu ikinci yüzünü kullanabilmek için. Double density, high density değişik yoğunluklarda üretildi bunlar.
En çok aşina olduklarımız da sanıyorum disketler. Bu çeşit çeşit, renk renk, marka marka, değişik kapasitelerde disketler. Kimisi dergilerin verdiği, kimisi aldığımız donanımla beraber gelen ekran kartı, ses kartı gibi. Bu disket mesela benim ses kartımla gelen bir disketti sanıyorum. Kimisini kendimiz doldururduk tabii boş olarak alıp veya da gidip oyun çektirirdik markalı veya no name. No name denen disketlere. Bir de şöyle bir şeyimiz vardı. Okuma yapan aygıtın kafasını temizleyen temizleyici disketler veya işte ne bileyim DVD lens cleaner tabir edilen temizleme aletleri. Bilmiyorum bunlardan kullanıp da sonuç alabilen oldu mu hiç? Önemli olan boyu değil işlevi dense de bazı boyutlardaki disketler aslında hayatımızdan daha kısa sürede silindiler. Bu da onlardan aslına bakarsanız örnek. Bu 3 inç Amstrad bilgisayarlarda bazı Spectrum modellerinde sanıyorum kullanılan disketler. Bunların da tabii ki ayrı hayranları var, kolektörleri var. Bizim orijinal yazılım alma gibi bir durumumuz tabii ki geçmişte olmadı ama alındığında da karşılaştığımız şeyler işte Microsoft Windows 3.1, MS-DOS 5.0, database yazılımı olan Borland Quattro Pro ve bu arkada da oyunları görüyorsunuz. Amiga için Flashback. Bu arada Commodore GNTR forumlarından Amiga Eşref'in reprodüksiyonu. Orijinal değil. Simant macOS için bir oyun. Microsoft Flight Simulator yine macOS için olan bir oyun. Bunlardan Simant'a bir bakalım isterseniz nasıl oluyormuş. İçeriği disketli bir oyunun. Gördüğünüz gibi disketleri geliyor içinde. Bunda 2 adet varmış. Bir kullanım kitapçığı. Veya da kalın bir kitapçık. Epey bir teferruat. Tabii oyun değil de bir iş programı söz konusu olduğunda işin rengi biraz değişiyor. Bayağı bir değişiyor. Kalınlıkları görüyorsunuz. Bunlar disketli yazılımlar. Disketle sunulan yazılımlar. İçinde kullanım kitapları da olduğu için epey büyük paketlerde satılmışlar. Disket defterini kapatmadan bakacağımız bir medya daha var. Onlar da bu zip diskler. Şu şekilde daha yüksek yüzlerce megabayt depolama kapasitesine ihtiyaç duyanların kullandığı disketler. Veya şu şekilde aslına bakarsanız bir hard disk, temelinde bir hard disk olan şu caz
medyalar. 3,5 inç disklere çok aşina olduğumuzu söyledim ama şöyle de bir şey var. Kasetle oyun alınan günler. Kopya, çektirme diye tabir ettiğimiz kasetler, kopyalar, Pembe Panter Software tabi kopyada çığır açmış. Kopyanın da o zamanlar bir adabı varmış çünkü. Bakalım. Her hakkı saklıdır. Her ne şekilde olursa olsun kopyalamak yasaktır. Hani? Bu da orijinal yerine geçer herhalde. Gelelim optik medyaya. Kısa ömürlü oldukları için aslında bunlara atsan atılmaz, satsan satılmaz desek yeridir. Tek sefer yazılabilen CD'ler, tekrar yazılabilen CD'ler, CD rewritable. Yine aynı şekilde. Üzerine grafik yazılabilen CD tek sefer yazılabilirler. Birden fazla kez yazılabilen DVD'ler. DVD RAM denen bir medya. Aslında biz bunu çok fazla kullanmadık. Kayıt cihazlarında daha çok kullanılan bir medya. Normal DVD sürücülerden farkı bir hard disk gibi aslında sektör bazlı erişime izin vermesi. Yüzeylerinde aslında sektörler görülebiliyor. Daha ilk fabrikadan çıkışta sektörler üzerinde belli. Bizim kullandığımız DVD sürücüler aslında bu diskleri destekliyorlar. DVD RAM'ler gibi bir enteresan medyada bu Rewritable Optical Disk Cartridge denen magneto optical diskler. Bunlar da çok fazla hayatımıza girmemiş olan cihazlar. Şöyle bir tanesini açıp bakalım. Aslında kocaman bir floppy gibi gözüküyor bunlar. Ve bakıldığında DVD RAM'ler gibi sektörlerin üzerinde hazır bir şekilde adreslenmiş, yaratılmış olduğu gözüküyor. Daha çok arşiv amaçlı kullanılmış ve belki hala kullanılıyordur kütüphanelerde vesairede. Ve optik medya ile evimize giren filmler, oyunlar, DVD'ler. Ki dediğim gibi kolay zarar görür diye düşündüğümüzden bakın açmaya bile kıyamamışız. Blu-ray yine bir optik medya. Ve çok kısa süre kullanımda kalmış, sonra da ortalıktan kaybolmuş olan HD DVD. Sony'nin yine şöyle bir mini disk vari medyası. PlayStation 4'lerde Blu-ray kullanılıyor. PS3'lerde DVD, PS2'lerde DVD. Son olarak da hızlıca elektronik depolama birimlerine göz atalım. Burada oyun kartuşlarını görüyorsunuz. Değişik sistemlere ait. En baştaki Neo Geo oyun kartuşu. 3DS, DS, Nintendo'nun sistemlerine ait kartuşlar var burada. Arkada da değişik konsollara ait kartuşları görüyorsunuz. Burada bir adet GameCube memory kartımız var.
PlayStation 2, PlayStation 1 memory kartları, kompakt flash kart, MMC kart, mini SD kartlar, SDHC kart, bu da büyüğünden, ve en sonunda memory stick. Merhaba arkadaşlar. Ya video çekeceğim ya lütfen ama. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle sizlerden isteğim bu medyalardan geçmişe bir geri dönerek sizlerden isteğim hafızanızı bir yoklayın isterseniz. Yoklasanız hafızanızı. A1. İsterseniz siz de hafızanıza bir göz atıp bu medyalardan hangilerini kullandınız, bunlarla ilgili yaşadığınız deneyimler, tercihleriniz neler? Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız abone ola, yüklediğim videolardan anında haberdar olabilmek için de çana tıklamayı unutmayın. Ayrıca yorum yazan kişiler arasında yapacağım çekilişle geçen hafta tanıtımını yapmış olduğum bu Microsoft Encarta 98 ansiklopedisini bir kişiye hediye edeceğim.